Kroşe örgü atölyesinden herkese merhaba. Bugün motiflerden oluşan, yaka kısmı motiflerden oluşan bir yelek modeli anlatacağım. Bu motiflerin yapılışını daha önceki birçok videomda anlattığım için burada anlatarak vakit kaybetmek istemiyorum. Açıklama kısmına ve yorumların başına sabitleyeceğim linkini. Daha önce bir yelekte bu modeli anlatmıştım. Oradan takip edebilirsiniz. Bahsettiğim videonun 1. dakikasında motiflerin yapılışını, 14. dakikada da motif birleştirilmesini anlatıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Ben bu motifleri 1, 2, 3, 4 sıra olarak ördüm ama kullanacağınız ipin kalınlığına göre motifin büyüklüğü değişeceği için ben size ölçüsünü vereyim. Kare olduğu için her bir kenarı birbirine eşit 10 santimlik motifler hazırladım. Daha büyüğünü yapmayın, yakada hoş durmaz. Daha küçüklerini de yapabilirsiniz. Ama daha küçük yaparsanız motif sayısını arttırmanız gerekir. Benim yaptığım uzunlukta istiyorsanız 1, 2, 3, 4, 5 tane. Daha uzun istiyorsanız 6, 7, 8 dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Large ve X large beden için ben 5 değil 6 motif öneriyorum. Şimdi motiflerin üzerine örgümüzü nasıl oluşturacağız? Ondan bahsedeyim. Aynı renk yapabilirsiniz. Şu renkle devam edebilirsiniz. Ben sarı rengi kullanacağım. Bakın buradaki köşe kısmından tığımı geçiriyorum. İpi alıyorum ve 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Burada gördüğüm tüm trabzanların tepe noktasına birer tane trabzan yapacağım. Bir temel sıra geçiyorum. Ondan sonra modeli üzerine oluşturacağım. Her bir trabzanı, yani 3 trabzan var. Üçünün üzerine birer tane trabzan yaptım. Boşluğa bir trabzan. Sonra bakın burada trabzanın tepe noktasına bir trabzan. Buradaki trabzanın tepe noktasına bir trabzan. Trabzanların tepe boşluklarına bir trabzan, ara boşluklara bir trabzan şeklinde uzun böyle bir temel sıra oluşturuyorum. Sonra modeli oluşturmaya devam edeceğim. Sıranın sonuna geldim. Bakın böyle buradaki son trabzan tepe noktasına bir trabzan yaptıktan sonra en uçtaki boşluğa bir tane trabzan yapıyorum ve bitiriyorum. Yukarıya 1, 2, 3, 4 zincirle çıkıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Hemen ikinci boşluğun içine bir tane trabzan, bir zincir, bir boşluk atlıyorum, bir tane trabzan. Bir zincir, bir boşluk atlıyorum, bir tane trabzan. Bir zincir, bir boşluk atlıyorum. Böylece kafes bölümünü oluşturmaya başlıyorum bu şekilde. Aralara bir zincir ve bir boşluk atlayarak ilerleyeceğim. Birinci sıranın sonunda böyle sonda bir kere atlayacak yeriniz kalmamış olabilir. Fark etmez. Bir zincir çekin. En son trabzanın tepe noktasına bir tane trabzan yapın. 1, 2, 3, 4 zincirle yukarı çıkıyorsunuz. Ve her bir trabzanın tepe noktasına bir tane trabzan. Araya bir zincir. Trabzanın tepe noktasına bir trabzan. Araya bir zincir. Burada tepe boşluğa bir trabzan ve bir zincir şeklinde ilerliyoruz. Bir zincir çekiyorum ve buraya son bir defa batıyorum. Sonrasında 1, 2, 3, 4 zincirle 3. sıraya başlıyorum. Metot yine aynı. Her bir trabzan boşluğunun üzerine bir trabzan, araya bir zincir. Şimdi bunu böyle ön tarafları uzatacağız. Kaç sıra uzatacağız? Birazdan anlatacağım. Evet, ben ördüm. Bakın şimdi şunun üzerine, bunlar öndeki parçalarımız. 2 tane birbirinin aynı parça örüyorsunuz böyle. Şu şekilde anlatayım. Bu small beden için. Yelek biraz tabii ki geniş olacak. Yani çok dar yapamazsınız yeleği. Şöyle göstereyim size.
26 santim yaptım small beden için. Bunu medium beden için 30 santim yapabilirsiniz. Large beden için 35 santim olabilir. X large için 40 santim olabilir ama bunlar hep ortalama rakamlar. Mesela göğüs ölçünüz büyükse bu rakamları yüksek tutmanız gerekiyor. Şimdi ben sıra sayısı vermiyorum. Neden sıra sayısı vermiyorum? Hani illa istiyorsanız şuradan itibaren şu kafesleri 12 sıra ördüm. Ama ipiniz daha ince ise bu sefer burada ki bölüm daha dar olacaktır. İpiniz kalınsa daha geniş olacaktır. O yüzden tam rakamı tutturamayabilirsiniz. Son sırada da şöyle yaptım. Şimdi bunlar bu şekilde ön kanatlar olacak. Şöyle göstereyim. Ön kanatlar olacak. Ve burası kol olacak. Burası omuz, burası kol. Kolların düzgün durması için en son sırayı trabzan olarak geçtim. Nasıl trabzan olarak geçtim? Her bir boşluğa 2'şer tane trabzan yaparak yanda kol kenarlarının ve yan tarafın düzgün görünmesini sağladım. Sonrasında da aşağıda kalan bölüme, ki burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir şey var. O da 2 tane ön parça karşı karşıya geldiğinde düz tarafların size bakması lazım ve düz taraflarda aşağıda kalan bölümlere yukarıya yapmayın. Yani yanlışlıkla şuraya yapmayın. Aşağıda kalır burası. Ters taraf denk gelir. Düz taraflar böyle birbirine baksın ve aşağılara birer sıra yine boşlukların içine 2'şer trabzan. Sonra burada da bu bölümde de her bir trabzanın tepe noktasına bir trabzan, ara boşluklara bir trabzan yaparak bu aşağı kısımlara da trabzan geçerek daha düzgün durmasını sağladım. Size az önce buradan buraya uzunluğun 26-27 santim olduğunu söylemiştim. 26 olarak düşünürsek bunlar bizim ön kanatlarımız. Peki şimdi arka tarafa başlarken kaç zincir çekeceğiz? Normalde hep biliyorsunuz arka taraf ön kanatların 2 katı kadar olur. Yani 26 ise buranın 52 santimlik bir zincir çekmem gerekir. Ama biz hiç yaka kesmeyeceğimiz için bir ense boşluğu bırakmak zorundayız. O yüzden 56 santimin üzerine 10 santim daha ekleyerek 66 santimle arka tarafı örmeye başlıyorum. Yani formül şu: ön tarafta eni ne kadar olduysa ön kanatların eni, mesela burası buradan buraya 30 sa bunu 2 ile çarpıyoruz 60, üzerine 10 ekliyoruz, 70 santimlik zincirle arkaya başlıyoruz. Öyle düşün. Yani 2 katından 10 santim fazla. Bir temel sıra oluşturmak için 3 zincir çekiyorum. Bu bizim temel sıramız. Her bir zincir boşluğunun içine bir tane trabzan yaparak bir temel sıra oluşturuyorum. Bakın böyle her bir zincir boşluğuna bir trabzan. Komple birinci sırayı trabzan olarak yaptım. Bu birinci sıra da değil aslında, temel sıramız. Böyle başlangıcın biraz düzgün durması için böyle bir şey yaptım. Yukarıya 1, 2, 3, 4 zincirle çıkıyorum. Ve hemen böyle ikinci boşluğa batıyorum bu sefer. Böyle bu şekilde battım. Bir zincir, bir boşluk atlıyorum. Tıpkı ön taraflarda yaptığım gibi bir zincir çekip bir boşluk atlayarak kafes şeklini veriyorum. Bir zincir, bir boşluk atlıyorum ve kafes şeklini veriyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. Batıyorum. Ve 4 tane zincirle yine tıpkı önlerde yaptığım gibi çıkıp trabzanların tepe noktasına bir tane trabzan, bir zincir, trabzan tepe noktasına bir trabzan, bir zincir, bir trabzan şeklinde her seferinde 4 zincirle yukarı çıkarak kafes kafes böyle upuzun öreceğim. Evet, arka sırayı bakın böyle başladım ve ördüm. Ne kadar ördüm? Ön motiflerin uzunluğunda ördüm. Evet, dikişi nasıl yapıyoruz? Şimdi omuzları buradan böyle diktim. Normal iğne iplik kullanarak burayı da diktim. Ortada bir boşluğumuz kaldı. Hatırlarsanız 4 parmak fazla yapmıştık. 4-5 parmak kadar, öyle söyleyeyim. O boşluğu ense boşluğu olarak kullandım. Ama daha fazla da yapabilirsiniz. Biraz az geldi açıkçası. Biraz daha fazla bırakmak daha doğruymuş oradaki payı. Burada yanları
Şuraya kadar, kol payına kadar diktim. Yaklaşık şöyle bir karıştan biraz daha fazla 20 santime yakın iki tarafta. Tabii bu beden ölçünüze göre değişir. Kolunuzu iyice ölçün. Boşluk bıraktım. Zaten trabzanları örmüştük. Ekstra üzerine örmeye ihtiyacı hissetmedim. İsterseniz şuraya da böyle bir trabzan geçebilirsiniz. Bu renkten bir sık iğne geçebilirsiniz. Ama benim arkadaki ense payım biraz az kaldığı için bunu yapıp daha da daraltmak istemedim. Bu şekilde anlaşılmayan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Sağ alttaki abone ol tuşundan kanalıma abone olabilirsiniz.